Merhaba. Şarkı yazmak ve çevresinde düşünürken bu overthinking seansıma sizleri de davet edersem daha özel bir yolculuk olacağına karar verdim. Bu video interaktif bir videoya dönüşebilir. Öylesi daha ilham verici olur bence. Beraber düşünmüş oluruz. Sizce de öyle değil mi? Sizce şarkı söylemek kolay mı? Bence profesyonelce ve iyi bir şekilde şarkı söyleyebilmek için bütün hayatınızı bu işe adamanız gerekiyor. Ama birçok kişi için tabii ki görünüşte çok kolay bir iş. Ve bu işin zorluklarını anlayabilmek için bu işin içinde bulunmak gerekebiliyor bazen. Ama şarkı söylemeyi o kadar çok seviyorsunuz ki bu sizin için bir tutku oluyor ve bütün zorlukları size makul gelebiliyor. Kendimden yola çıkarak biliyorum. Belki siz de çocukluğunuzdan beri şarkı söylemeyi seviyorsunuzdur. Belki size etkim olmuştur. Peki ya şarkı yazmak konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok fazla şarkı yazmaya çalışan kişi var. Ve bu işi hakkıyla yaptığını düşünen de çok kişi var. Ama profesyonelce bunu başarabilen kişiler aslında biraz cımbızla seçilecek kadar az. Yani kısaca şarkı yazmak da dışarıdan hafife alınan bir işmiş gibi geliyor bana. Bir şarkının kalıcı olması için neler gerekiyor mesela? Bana göre bir şarkının kalıcı olması için önce temasının özünün seyirciye, dinleyiciye iyice geçmesi gerekiyor. Çünkü hafıza böyle çalışıyor. Duygusal karşılığı derin olan şarkılar aslında hafızamızda, kalplerimizde çok daha kalıcı bir şekilde yer ediyorlar. Ve kalplerimizi titretiyorlar. Bu bir enerji alışverişi bence. Ve her şey enerji aslında, değil mi? Mucizevi bir şekilde yaşadığımı düşünürsek, anlam bulmaya çalışırken hayatla ilgili kendime yapacağım misyonları olan şarkılar olduğunu söylemek beni çok rahatlatmıştı. Özellikle de böyle bir depresif dönemde yaşarken bence müziğin çok büyük etkisi var. Çok küçük bir şeymiş gibi düşünse de aslında 3 dakikalık bir şarkıyla insanların hayatını bir nevi değiştirebiliyorsunuz. Değişik bir bakış açısı verebiliyorsunuz. Bir güç olabiliyorsunuz. Yalnız olmadıklarını hissettirebiliyorsunuz. Bunlar önemli değil mi? Dayanıklılıklarını arttırabiliyorsunuz. Yaşam sevinci aşılayabiliyorsunuz. O yüzden bu işi ciddiye almak gerekiyor bence. Şarkı yazmak, arka arkaya kelimeleri dizmek değil kesinlikle. Kuralları var tabii ki bu işin. Ama duygularınızın ve tercih ettiğiniz tercihlerin takip ettiği bazı kurallar silsilesi var. Ürettiğiniz her şeyin artistik bir yanı oluyor eğer samimi ve kalbinizden gelen yaratıcı bir şeyler yazıyorsanız. Mesela tercihen nasıl bir hedef kitleye hitap etmek istiyorsunuz? Bu şekilde mi motivasyon sağlıyorsunuz yazarken? Bu bir enerji alışverişi. Güçlü imaj veren şarkıların hit olduğu konusundaki inanç uzun süre gerçekten geçerli olmuştu. Sanatçıların vermek istediği imajla paralel olarak güçlü gibi görünen atarlı şarkılar uzun yıllar aslında hit olarak görüldüler. Bence 2025'te artık atarlı, aşağılayan şarkılar eskisi gibi popüler olmuyor. Daha sempatik, olgun, samimi bir yerden yaklaştığımızda aslında ben daha çok seviniyorum. Samimi ve güçsüz hissettiren duygularımız da bence şarkı konusu olabilir. Hem de çok samimi olur. Yani sizin insani duygularınızı dinleyicileriniz de hissetmek, ortak şeyler bulmak istiyorlar. Üretmek hayatta kalmanın yaşamsal, sanatsal bir yolu bence. Üretmenin hazzını hepimiz biliriz. Özellikle de sanatçılar üretmenin bir yakıt olduğunu biliyorlar. Duygularımızı tanımlamamız için yardımcı bir araç ve aynı zamanda yaşadıklarımızı dönüştürmek için bizi hafifletebiliyor. Bir nevi iyileştirici bir güç yazmak. Çünkü zaten yazmak ödevlerimizden biri olmalı. Ve bu başka kişilere de ulaşabiliyorsa, şarkılarınızla başka bir boyut kazanabiliyorsa ne mutlu bize. Bazı kişiler ilham bekliyorlar mesela yazarken. Tıkandım diyorlar, yazamıyorum diyorlar. Ya da ben akşam yazarım, sabah yazamam gibi tabuları olabiliyor. Böyle kodlamalara bence hiç gerek yok. Aslında üretmenin zamanı yok. Ve ben öyle düşünüyorum. Sadece bazen duygularımızın demlenmesi gerekiyor. Ve beslenmemiz gerekiyor. Ve geri dönüşünüzün çok daha verimli olacağını
aslında bu noktada biliyorum. Doğaçlama derslerinden bir tanesinde dans hocalarımızdan biri içinden şu an doğaçlama yapmak gelmiyorsa işte tam doğru zaman budur demişti. Aslında şarkı yazmak da bir nevi doğaçlama ile çıkıyor. Üretici düşünebilmek çok başka bir şey tabii ki ama üretken olabilmek meselesi çok ayrı. Çünkü bu olmadığı zaman herkesin yaptığını çalan sahte bir kişi oluyorsunuz. Yaratıcılık ve otantik olmak o yüzden çok değerli. Mutlaka sizi taklit eden kişiler olacak, ilham verici olacaksınız çünkü kendinizi gerçekleştirerek. Ve bu birçok kişi tarafından hasetle de karşılanabilir. Hepimiz çok farklıyız çünkü hepimiz çok özeliz ve her birimiz aslında ortak yanlarımızın olmasının yanında bireysel olarak da bireciyiz. Yani bunu aslında çok iyi bilmek gerekiyor. Ve bunu yaşamak ve yaşattırabilmek çok güzel bir şarkı ortaya çıkmasını sağlıyor. Unik olabilmenizi sağlıyor. Çünkü simsiyah şişelerin olduğu bir market rafında aslında bir tane sarı bir şişenin olması çok daha ilgi çekecektir bence. Zaten hepimiz rengarengiz ama hiçbir kişinin sizi siyah gibi göstermesine izin vermemeniz gerekiyor. Birçok garantici bakış açısıyla aslında tutan şeylerin tekrar edilmesi hit olma şansını arttırıyor diye düşünülüyor. Ama kendiniz olmanız bir yandan da önemli. Analiz yapın tabii ki. Çıkış noktası olarak bazı şeyleri alabilirsiniz. Bazı garantici çıkış noktalarınız olabilir ama taklit etmekle çıkış noktası almak çok başka şeyler. Çıkış noktasından çok başka bir yere gidiyor çünkü üretim süreci. Bu çok önemli bence. Unik olabilmek. Ve şarkı yazarlarının hayatlarını da oldukça zor buluyorum. Çünkü aslında çok donanımlı kişilerle çalışmaları gerekiyor ki o kişilerin hayal payı olması gerekiyor. Yani nereye gideceğini şarkının çok iyi donanımlarıyla anlayabilmeleri gerekiyor. Bitmiş hallerini hayal edebilmeleri gerekiyor yani. Bu noktada gerçekten donanımlı yapımcılar çok değerli. Genel bir yargı var yorumlara bakılırsa popüler olmak için şarkının güzel olması yetiyormuş gibi düşünüyorlar. Ama popüler olmakla şarkının ne kadar güzel olduğu aslında artık çok bağlantılı olmayabiliyor. Yani tüm bağlantı orada değil. O sunumu nasıl yaptığınızı iyice düşünmelisiniz ve dökmeden o kahveyi salona nasıl getirdiğiniz çok önemli. Bazen sunum her şeyin önüne geçebiliyor. İnternette gördüğümüz güzel fotoğraflı ürünlerin gerçekte online sipariş verdiğimizde farklı görünüyor olması gibi bir şey. Yani bir nevi zehirleniyoruz bazen aslında. İlk başta yazmaya, şiirsel şeyler yazarak başladım ama aslında şarkı sözü yazmak çok daha başka. Basit olmak gerekiyor. Doğru formda yazmak gerekiyor. Hece sayılarını doğru oturtmak gerekiyor. Müziğe doğru oturtmak gerekiyor ve melodik ve müzikal anlamda doğru şeyler yapmak gerekiyor. Basite indirgemek çoğu zaman çok kişiye ulaşmak demek ve bu orijinal olmayacaksınız demek anlamına gelmiyor ama kimsenin anlamayacağı bir şey yapmak size pek avantaj sağlamıyor. Ben sanatçıyım ve istediğimi yazarım gibi bir kafa olmuyor yani pop endüstrisinde. Ve basit yazabilmek aslında çok kolay bir şey değil. Aslında basit bazen zor. Yalın ve doğru yerlerde doğru kelimeleri yerleştirmek, doğru seçimleri yapabilmek de ayrı bir meziyet. Şiirsel sözlerle başlayıp daha basitleştirmek bir yol olabilir. Şık duran kafiyeli sözler yazmak başka bir şey ama kafiyenin de dozunu kaçırdığınız zaman komik durabiliyor. Böyle dengeler var ve her şey dozunda güzel tabii ki. Daha fazla hikaye anlatıcı olayım derken de kafiyeyi çok es geçmiş olabiliyorsunuz ve bunun bir dengede olması gerekiyor.
İlk aklınıza gelenleri yazmak da değil, basit yazmak. İlginç, kendi yolunuzla bir şeyler anlatabilmek. Tabii ki şiirsel şeyler ekleyebilirsiniz ve benim aslında hece sayılarıyla pek alakam olmaz ama yine de doğru şekilde oturtan biriyim. Siz nasıl yazıyorsunuz mesela? Siz nelere dikkat ediyorsunuz şarkı yazarken? Bu yolculuk sadece benim yolculuğum olmasın. Bu yolculuk hepimizin yolculuğu olsun bu video ile beraber. O yüzden sizlerin de neler düşündüğünü bilmek isterim. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Kitaplar bulabiliriz şarkı yazmak üzerine. Benim İngilizce bir şarkı yazma kitabım vardı. Şarkı yazmanın 7 adımı olması lazım ismi. Turuncu bir kitaptı, İngilizce bir kitap. Ve şarkı yazmanın gerçekten birçok yolu var. Buna başlamanın birçok yolu var. Herkes kendi biçimiyle yazıyor. Bir beat üzerine yazabilir. Önce akapella olarak vocal line'ı yazabilir. Ya da bir ritim üzerine yazabilir. Ya da sözleri önce yazabilir. İkisini aynı anda yazabilirsiniz. Çok farklı şeyler yapabilirsiniz. Ama benim bir şarkıyı dinlediğimde, bir demoyu dinlediğimde en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi vokali ayrıştırıp kafamda dinleyebilmek ve çünkü vocal line bence şarkının doğru algılanması için doğru oluyor. Çünkü aslında aranjesi, düzenlemesi değişen bir şey oluyor. Onu öyle ayrıştırıp dinliyorum. Vokallerinin nasıl olabileceğini düşünüyorum ve doğru bir formda yazılmış olması, popüler olabilecek bir formda yazılabiliyor olması bence çok önemli. Yani temanın doğru şekilde verilmesi, temanın bence yazmadan önce baştan planlanarak yazılması çok önemli oluyor. Ve o temanın giriş, gelişim ve sonuç olarak doğru şekilde kompozisyon olarak yazılması önemli. Müzikte de aynı şekilde. Ve form çeşitleri var. Mesela bu kitapta da vardı. Nasıl formlarda yazabilirsiniz ve genelde popüler olan formlar nasıldır? Şimdi mesela döneme göre de bu formlar değişebiliyor. Çünkü artık şarkılarımız daha kısa. Mesela bazen ikinci verse olmuyor artık şarkılarda. Ya da bazen o kadar tekrar nakarat dönmüyor. Eskiden uzun introlar yaparken artık hemen nakarata geçmeye, hemen dinleyiciyi sabırsız hale sokmadan nakarata ulaşmaya çalışıyoruz ve nakaratlar illa da patlaması gerekmiyor ve bazen tercihen aslında herkesin söyleyebileceği, eşlik edebileceği basit nakaratlar yapmak da sizin yolunuz olabilir. Ama ben iyi bir şarkıcılık göstererek seyirciyi dinletmek istiyorum da diyebilirsiniz. Bu da sizin parlama yolunuz olabilir. Çünkü birçok diva aslında bu şekilde, bu yöntemle uzun süre boyunca popülerlik elde ettiler. Bunlar sizin tercihlerinize çok bağlı. Mesela bir vokal bölümü yazabilirsiniz, bir dans bölümü eklemek isteyebilirsiniz şarkınıza. Sanatçınızın kim olduğuna çok bağlı. Eskiden şarkılarımız çok daha uzun oluyordu. 4 dakika, 4,5 dakika şarkılar vardı. 90'larda çok daha uzun, introlar çok daha uzun ve şimdi bakıyoruz 3 dakika, 2,5 dakika gibi tekrarı çok olsun diye kısa yapılan şarkılar oluyor. Böyle değişen dönemsel şeyler var. Artık daha çok böyle rap ve beat üzerine yazılan şarkılar çok çıkıyor. Ben kendi adıma çok sesliliği çok sevdiğim için küçüklüğümden beri aslında demolarımda her zaman vokalleri duyurmayı, kendim de duymayı çok seviyorum. Kaydederek şarkılarımı yaptığım için o vokalleri hayal etmeyi, vokal düzenlemesinde de bu konuda deneylerimi yapmayı seviyorum. Sizi tanımlayan şeylerin olması şarkılarınızda önemli. Mesela formlardan çok bahsetmeyeceğim. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama artık her şeyin kompakt olduğunu ve özet olduğunu bilmeniz gerekiyor. Birçok şey aslında dijitale göre yapılıyor. Ve en önemli önerim kendini arama serüveni çok uzun bir serüven. Ve daldan dala atlamaktansa sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde üretken olmak, kararlı olmak
ve en iyi yaptığınız şeyi yapmak, bu konuda bir çizginizin olması çok önemli oluyor. Çünkü ters köşeler denerken birçok şey denemiş oluyorsunuz tabii ki, ama yelpazenizi genişletmiş olsanız da aslında bu bir nevi zaman kaybetmenizi de sağlayabilir. Belki aynı çizgide olmak daha avantajlı da olabilir sepet yapmaktansa. Bu benim kendi kariyerime baktığımda ders çıkardığım şeylerden bir tanesi. O yüzden kendinizi gerçekleştirme yolunda bu bitmeyen daimi bulma sürecini çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ve değişim daimi, hepimiz de değişiyoruz ve müziğimiz de değişiyor. Şimdi lütfen bana yorumlarda yazarsanız ben de o yorumları okuyacağım ve fikirlerinizi değerlendiriyor olacağım. Sizin için bir şarkının güzel olması için hangi niteliklere sahip olması gerekiyor? Bana lütfen yazın. Eğer tekrar videolarımda buluşmak istiyorsanız benimle ve müziğimin devamını diliyorsanız ailemize katılmaktan çekinmeyin. Ve zil butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim şimdiye kadar izlediyseniz. Katkılarınız için de ekstra teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.